Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Koçlar. İkinci dersimde sizlere MicroC'de hazırlamış olduğum dokunmatik panel kütüphanesini anlatacağım. Burada söz konusu olan paneller rezistif tip dediğimiz 4 çıkışlı panellerdir. Ve bu paneli sürmek için Mikroelektronika'nın yayınladığı devreyi kullandım. Devre ayrıntılarını sayfamda bulabilirsiniz. İlk olarak projemize kütüphane dosyasını ekleyerek başlıyorum. Binary dosyalar altına ekledim. Ve pin tanımlamalarını yapıyorum. 4 adet pin var. Sürücü A, sürücü B, analog X ve analog Y olmak üzere. Analog X ve Y'ler isminden de anlaşılacağı üzere PIC'in analog girişlerine bağlanmalıdır. Ardından Calibrate adında bir fonksiyon oluşturuyorum. Fakat buna geçmeden önce bir ön bilgi vermek istiyorum. Benim yazdığım kütüphane 4 nokta metoduna göre dokunmatik paneli kalibre etmektedir. Algoritması buna göre yazıldı. Yani kullanıcıdan sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü noktalara dokunması istenir. Buradan toplanan verilerle kalibrasyon yapılır. Bu sebeple 4 adet kalibrasyon fonksiyonu bulunmaktadır. Bu iki aşamada yapılmaktadır. Birincisi yazılarla ve piksellerle kullanıcıyı nereye dokunacağı konusunda yönlendirme. İkincisi dpanel kalibrasyon nokta bir fonksiyonuyla bilgilerin toplanması. Ben kendi LCD kütüphanemi kullandığım için kendi yazı yazma ve piksel oluşturma fonksiyonlarımı çağırdım. Siz hangi kütüphaneyi kullanıyorsanız ona göre çağırmanız gerekmektedir. Gördüğünüz veriler X değeri ve Y değeridir oluşturulacak piksellerin yüzdeler şeklinde. Bunları daha detaylı sayfamda bulabilirsiniz. Şimdi hızlıca geçiyorum bunları. Çağırmamız gereken birinci nokta fonksiyonun burada bulunmaktadır. dpanel kalibrasyon nokta 1, dpanel kalibrasyon nokta 2, nokta 3 ve nokta 4 şeklinde 4 noktanın bilgisini toplamaktadır. Ardından genel tanımlamaları yapıyoruz. Analog girişleri ayarlıyoruz ve analog dijital çevrimi aktif hale getirmek için öncelikle ADC init fonksiyonunu çağırıyoruz. Bu MicroC'nin fonksiyonu. Ardından dokunmatik panelle yazılımı uyuşturmak için dpanel init fonksiyonunu çağırıyoruz. Bu fonksiyon bizden genişlik, yükseklik, X analog kanalı ve Y analog kanalı bilgilerini istemektedir. Ben 240'a 128 bir ekran kullandığım için 128 yazıyorum. X bilgisini PIC'in AN0'ından aldığım için 0 yazıyorum. Y bilgisini de AN1'den aldığım için 1 yazıyorum. Ardından yukarıdaki calibrate fonksiyonunu çağırdım. Bundan sonrası tamamen alıştırmalarla ilgili. 2 satırda dokunmatik panelimiz şu anda kullanmaya hazır. İlk olarak dokunmatik tahta projesi hazırladım. Basit bir şekilde. Yeni bir fonksiyon bulunmakta. dpanel konum x ve dpanel konum y şeklinde. Bu fonksiyonlar dokunmatik panelde dokunduğunuz yerde x koordinatını ve y koordinatını vermektedir. Ardından bir fonksiyon daha bulunmakta. Panele dokunuldu mu? Bu panele dokunulduysa bir değeri verir, dokunulmadıysa sıfır değeri verir. Ancak burada hassasiyet parametresi bulunur. Bu ne kadar yüksek olursa dokunmatik panele o kadar sert dokunulması gerekir. Ne kadar düşük olursa o kadar hassasiyeti artar. Çalışmanın mantığına da gelince x konumunu ve x1'e y konumunu y1 parametresine atadım. Dolayısıyla burada piksel aktif ettirme fonksiyonu çağırarak dokunulan konumlardaki piksellerin aktif edilmesini sağladım. If döngüsünün amacı ise dokunulmadığı zaman kendi kendine okuduğu değerlerdeki pikselleri aktif etmemesi içindi. Onları görünmez yapması içindi. Şimdi çalıştırıp hep birlikte görelim. Evet, benden birinci noktaya dokunmamı istiyor. Gördüğünüz gibi ikinci noktayı oluşturdu. Şimdi üçüncü noktayı istiyor.
dördüncü noktaya dokunarak bu şekilde beni yönlendirmiş oldu. Az önce anlatmak istediğim de buydu. Şu anda kalibrasyonu tamamlandı. Ekrana dokunduğum yerlerde pikselleri aktif hale getirecek. Gördüğünüz gibi dokunduğum yerlerdeki pikseller aktif hale geliyor. Evet, dokunmatik tahta basitçe bu şekilde. İkinci çalışmama geçmek istiyorum. Bu da bize menü tasarımlarında fikir vermek açısından ve işimizi kolaylaştırmak açısından önemli. Burada yine bir fonksiyon var. D panel koordinat kontrol adında. Bu fonksiyonun amacı ekrana yazdırdığımız buton veya işte şekillerin başlangıç pozisyonlarını ve toplam genişlikleriyle toplam yüksekliklerini yazıyoruz. Bu fonksiyon kendine bir sınır belirliyor. Bu sınırın içine dokunulduğu anda bize bir değerini döndürüyor. Dokunulmadığı zaman bize sıfır değerini döndürüyor. Yani bizi o resmin veya şeklin sınırlarını belirlemekten kurtarıyor. Bunun için ben bir dikdörtgen oluşturdum sayfada. X 100 ve Y 100'de başlayarak 10 piksel genişliğinde 10 piksel yüksekliğinde 10'a 10 bir kare oluşacak. Dolayısıyla bunların da parametresine bakalım. X olarak 100 girdim. Y olarak da 100 girdim. Bunlar başlangıç parametresi. Genişliği 10 piksel ve yüksekliği de 10 piksel. Bu sınırları otomatik olarak belirleyecek ve buraya dokunulursa bir değeri döndürecek. Dolayısıyla koşul gereği sınır geçildiği zaman bana resme bastığın uyarısı verecek. Bu şekilde devam edecek. Eğer sıfır değeri verirse hiçbir şey yapmayacak. Altta da basılan noktaları yazdırmak için 2 adet kod yazdım. Into str MicroSC'nin standart dönüşüm kütüphanesidir. Çünkü sayısal değerleri ekranda yazdırmak istiyorsak dönüştürüm yapmak zorundayız. Yani string'e dönüştürmek zorundayız. Fakat burada önemli bir nokta, dönüşüm yapmak için 8 elemanlı bir dizi belirlemeliyiz. Ona dönüşüm yaptırmalıyız. Aksi takdirde karakterlerde bozukluk çıkabilir. Hemen bunu da derleyip inceleyelim. Tabii ki bizden yeniden kalibrasyon yapmamızı isteyecek. Evet, tekrardan hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kare çıktı. Şimdi ekranım kontrol etmek için sağ alt köşeye ve sol üst köşeye dokunacağım. 240'a 128 olduğu için doğal olarak sağ alt köşe 240'a 128, sol üst köşe 0'a 0'a yakın bir değer okuması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi değerler gayet başarılı. Şimdi kareyi test etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çevresine dolaşmama rağmen hiçbir şekilde uyarı vermedi. Şimdi içine tıklayarak uyarıyı görelim. Evet, gördüğünüz gibi karenin içine dokunduğumuz zaman uyarı veriyor. Şu anda yazan koordinatlar da sizi düşündürmesin, çünkü -9 LCD'de bulunmadığı için böyle bir koordinat olması veya kendi kendine işlem yapması mümkün değil. Fakat bir ön kontrol olarak da bir koşul hazırlayarak dokunuldu mu dokunulmadı mı şeklinde böyle bir sorunu da ortadan kaldırmış olabilirsiniz. Evet, şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Dokunmatik panel kütüphanesi bu şekilde. Burada açıklamadığım 2 adet daha fonksiyon bulunmakta. Bunları indirdiğiniz WinRAR dosyasındaki kullanma kılavuzunu okuyarak bulabilirsiniz. Orada daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.
Ayrıca devre şeması ile ilgili ve devrenin çalışma mantığı ile ilgili sayfamda açıklama bulunmaktadır. Onları da inceleyebilirsiniz. Bunların dışında aklınıza takılan veya karşılaştığınız hatalarla ilgili bildirimleri konunun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.